Bir ev satın aldığınızı hayal edin. Eski bir apartman dairesi. Tadilat sırasında ustalar duvarı kırıyor ve duvarın içinde gizlenmiş bir boşluk buluyorlar. Ama içeride para yok, mücevher yok. Sadece tozlarla kaplı siyah bir defter var. Kapağında tek bir kelime yazıyor: mistik. İlk başta sıradan görünüyor, ta ki sayfaları çevirmeye başlayana kadar. Defterin son sayfalarında şu cümle yazıyor: birisi notlarımı okuyor. Duvarın içindeki boşluğu buldu. Artık çok geç. Üstelik bu satırlar defter yıllar önce duvara saklanmadan hemen önce yazılmış gibi görünüyor. Mert bunun sadece eski bir günlük olduğunu düşünüyordu. Ta ki apartmanın gizli planlarını keşfedene kadar. Bazı sırlar saklanmak için yapılmaz. Bazıları bulunmak için bekler. Ve bazen bir ev içinde yaşayanlardan çok daha fazla şey hatırlar. Bu hikaye tam olarak bununla ilgili. Mert Yılmaz, 34 yaşında bir mimardı. İstanbul'un eski semtlerinden birinde bulunan yaklaşık 50 yıllık bir apartman dairesini satın almıştı. Ev eskiydi ama sağlam görünüyordu. Tavanlarda çatlaklar vardı. Duvarların boyası dökülüyordu. Ancak Mert için bunlar sorun değildi. Zaten evi baştan aşağı yenilemeyi planlıyordu. Taşındıktan birkaç hafta sonra tadilat başladı. İlk günler sıradandı. Eski fayanslar söküldü, parkeler kaldırıldı. Elektrik tesisatı yenilenmeye başladı. Fakat üçüncü gün beklenmedik bir şey oldu. Salonun kuzey duvarı kırılırken ustaların biri içeriden boşluk sesi geldiğini fark etti. Normalde duvarın arkasında beton olması gerekiyordu. Ancak çekiç vurulduğunda içeriden yankı geliyordu. Merak edip biraz daha kırdılar. Duvarın içinde yaklaşık yarım metre genişliğinde gizli bir boşluk vardı. Fakat asıl ilginç olan şey boşluğun içinde duran nesneydi. Tozla kaplanmış siyah bir defter. Başka hiçbir şey yoktu. Ne kutu, ne para, ne belge. Sadece eski bir defter. Usta defteri Mert'e verdi. Mert ilk başta bunun eski bir ev sahibine ait olduğunu düşündü. Ama kapağı açtığında tuhaf bir şey fark etti. İlk sayfada yalnızca tek bir kelime yazıyordu: mistik. Başka hiçbir açıklama yoktu. Ne tarih, ne isim, ne de adres. Sadece mistik. Mert bunun anlamsız bir not olduğunu düşündü. Ama merakı ağır bastı. Defteri incelemeye başladı. İlk birkaç sayfa boştu, sonra yazılar başladı. Yazılar günlük gibi görünüyordu. Fakat her giriş son derece kısa tutulmuştu. 12 Mart. Koridorda ayak sesleri duydum. Apartmanda yalnızım. 17 Mart. Saat 3:11. Kapı kolu hareket etti. 20 Mart. Karşı daire yıllardır boş ama bu gece içeride ışık vardı. Mert kaşlarını çattı. Yazılar garipti ama korku hikayesi gibi görünüyordu. Belki birisinin eğlence amacıyla yazdığı kurgu notlardı. Fakat sayfaları çevirdikçe durum değişmeye başladı. Çünkü günlükte bahsedilen apartman detayları birebir aynıydı. Eski asansör, dar merdivenler, çatıda bulunan paslı su deposu. Hatta pencerenin önündeki yaşlı çınar ağacı bile tarif edilmişti. Defteri yazan kişi gerçekten burada yaşamıştı. O gece Mert internette araştırma yapmaya karar verdi. Apartmanın geçmişine ulaşmaya çalıştı. Fakat ilginç hiçbir şey bulamadı. Eski tapu kayıtları dışında dikkat çekici bir bilgi yoktu. Tam bilgisayarı kapatırken bir şey fark etti. Defterin son sayfasında farklı bir el yazısı vardı. İlk yazılardan daha aceleci görünüyordu. Sanki yazan kişi panik içindeydi. Birisi benim notlarımı okuyor. Duvarın içindeki boşluğu buldu. Artık çok geç. Mert bir an durdu. Kalbi hızlanmıştı. Çünkü bu satırlar defterin duvara saklanmasından hemen önce yazılmış gibiydi. Ama en son sayfa hala duruyordu. Ve o sayfa tamamen boştu. Ya da ilk bakışta öyle görünüyordu. Mert sayfayı ışığa tuttuğunda silik izler fark etti. Sanki yazılar sonradan silinmişti. Telefonunun ışığını yakıp dikkatlice baktı ve birkaç kelime seçebildi. Defteri bulan kişi. Sonrası okunmuyordu. Ertesi gün Mert apartmanın yaşlı sakinlerinden biriyle konuştu. 70 yaşındaki Hasan Bey, binada çocukluğundan beri yaşadığını söyledi. Mert ona defterden bahsetmedi. Sadece geçmişte ilginç bir olay yaşanıp yaşanmadığını sordu. Yaşlı adam bir süre düşündü. Sonra yüzündeki ifade değişti. "Sana bunu kim anlattı?" dedi. Mert şaşırdı. "Hiç kimse." Hasan Bey derin bir nefes aldı ve yıllardır konuşulmayan bir hikayeyi anlattı.
Yaklaşık 20 yıl önce apartmanda yalnız yaşayan bir adam vardı. Sessiz biriydi. Kimseyle pek konuşmazdı. Bir gün aniden ortadan kayboldu. Polis soruşturma açtı. Ama hiçbir iz bulunamadı. Eşyaları evdeydi. Kapısı kilitliydi. Pasaportu içerideydi. Adam sanki havaya karışmıştı. Dosya kısa süre sonra kapandı ve olay unutuldu. Mert'in içini garip bir his kapladı. Çünkü tarihler uyuşuyordu. Defterdeki ilk kayıtlar da yaklaşık 20 yıl öncesine aitti. O gece eve döndüğünde defteri tekrar açtı. Bu kez dikkatini daha önce fark etmediği bir detay çekti. Sayfa numaralarının yanında küçük işaretler vardı. İlk başta anlamsız görünüyordu ama belirli sayfalar bir araya getirildiğinde bir desen oluşturuyordu. Mert, mimar olduğu için ölçüler ve planlar konusunda iyiydi. İşaretleri kağıda çizdi. Ortaya apartmanın krokisine benzeyen bir şekil çıktı. Tam merkezde ise tek bir nokta işaretlenmişti. Mistik. Yine aynı kelime. Bu kez bir konum gibi görünüyordu. Ertesi sabah apartmanın eski planlarını incelemeye başladı. Saatler süren araştırmadan sonra şaşırtıcı bir ayrıntı buldu. Binanın ilk çizimlerinde bodrum katında küçük bir depo odası görünüyordu. Fakat günümüzde o oda yoktu. Sonradan kapatılmıştı. Hiç kimse bunun nedenini bilmiyordu. Mert merakına yenildi. Akşam olunca bodruma indi. Eski planlardaki ölçülere göre duvarları kontrol etmeye başladı ve gerçekten de bir bölüm diğerlerinden daha kalındı. Sanki arkasında boşluk vardı. Telefon ışığını açtı. Duvara vurdu. İçi boş ses geliyordu. Kalbi hızlandı. Bir süre tereddüt etti. Sonra küçük bir bölümü söktü. Arkasında paslı metal bir kapı ortaya çıktı. Mert'in elleri titremeye başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Ancak içeriden kilitlenmişti. Tam o sırada telefonuna bildirim geldi. Bilinmeyen bir numaradan mesaj. Sadece bir cümle yazıyordu. Defteri bulduysan kapıyı açma. Mert donup kaldı. Numarayı aradı. Fakat numara kullanılmıyordu. Mesajın gönderildiği hesap birkaç saniye sonra silindi. Bodrum sessizliğe gömülmüştü. Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyordu. Ama birileri onun ne yaptığını biliyordu ve onu izliyordu. Ertesi gün polisle iletişime geçti. Polis ekipleri geldi. Kapı kontrollü şekilde açıldı. İçeride kimse yoktu. Küçük terk edilmiş bir oda vardı. Tozlu raflar, eski gazeteler ve boş kutular. Fakat odanın köşesinde tek bir nesne bulunuyordu. Siyah bir defter. İlk bulduğu defterin aynısı. Polis bunu sıradan bir eşya olarak değerlendirdi. Ama Mert kapağı görünce kanı çekildi. Çünkü üzerinde aynı kelime yazıyordu. Mistik. O gece ikinci defteri açtı. 2 sayfada yalnızca tek bir cümle vardı ve bu cümle onu günlerce uyutmadı. Çünkü yazı yeni görünüyordu. Mürekkep bile solmamıştı. Sanki birkaç gün önce yazılmıştı. Sayfada şu yazıyordu. Eğer bunu okuyorsan ilk defter görevini tamamladı. Mert hızla sonraki sayfayı çevirdi. Ama bütün sayfalar boştu. Son sayfaya geldiğinde ise küçük bir not gördü. Yalnızca 3 kelime. Şimdi seni izliyor. Kimin, neyin, Mistik'in ne olduğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Polis kayıtlarında böyle bir isim yoktu. Apartman sakinleri hiçbir şey bilmiyordu. Defterlere kimin yazdığı da bulunamadı. Fakat Mert yıllar sonra evi satarken yeni sahibine tek bir tavsiyede bulundu. Duvarlarda boşluk bulursan sakın açma. Çünkü bazı sırlar keşfedilmek için değil, devam etmek için saklanır. Ve belki de bu hikayeyi dinlediğin anda Mistik bir sonraki defterini yazıyordur.